Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki içi yumuşacık, dışı kıyır kıyır ve uzun süreli bayatlamayan bir kurabiye tarifi olacak. Baştan da belirtmek isterim ki kesinlikle bu kurabiye tarifimi kaydedin, kaybetmeyin. Çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz favori kurabiye tarifiniz olacak. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Bu güzel kurabiye tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, kabımın içinde oda sıcaklığında eritmiş olduğum 150 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ilave ediyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı da su ilave ediyorum. Ve kabımın içine almış olduğum malzemelerimi unumu almadan önce bir karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. Burada 4,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Toplu dağılmayan bir hamur elde edeceğim bilginize. Evet, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi toplu dağılmayan bir hamur elde ettim. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Kurabiyemizin hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Ve unum az geldi arkadaşlar. Yarım bardak daha un kullandım. Yani toplamda 5 bardak un kullanmış oldum. Yine de başta da belirttiğim gibi sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle ceviz büyüklüğünde bir parça aldım ve avucumun içinde yuvarlayıp hemen kenara alıyorum. Şimdi bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi yuvarlayıp bitireceğim. Sonra da kurabiyemin şeklini vereceğim bilginize. Bütün hamurumu yuvarlayıp bitirdim. Şimdi kurabiyemin şeklini veriyorum. Hemen bir tanesini aldım avucumun içine, diğer avucumla bastırıp kurabiyemin hamurunu büyütüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada da pekmezli suyum var arkadaşlar. Pekmezli suyum için 2 yemek kaşığı pekmez kullandım. Üzerine 1 çay bardağı da su ilave ettim ve karıştırdım. Burada da 2 su bardağı susamım var. Hemen önce pekmezli suyuma batırıp sonra susamıma batırıyorum ve yan taraftaki yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bir tanesini aldım. Diğer avucumla bastırıp büyüttüm. Önce pekmezli suyuma batırıyorum. Sonra susamıma batırıp her tarafını tepsimin içine alıyorum. Yine aynısı gibi yapıyorum ve önce pekmezli suyumun içine batırıp sonra susamıma batırıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. 2 tepsi kurabiyem çıktı.
Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Başta hamurumu yoğururken belirtmeyi unutmuşum. Aslında bu kurabiyemiz tahinli oluyor. Ama ben tahin sevmediğim için tahinli yapmadım. Sizler isterseniz bir çay bardağı tahin kullanabilirsiniz kurabiyenizde. Bunu da belirtmiş olayım. Eğer tahinli sevmiyorsanız böyle benim gibi tahinsiz de hazırlayabilirsiniz kurabiyenizi. Bunu da belirtmek istedim. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyelerimi pişireceğim altı üstü kızarana kadar. Sizler yine de kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Şimdi tamamen soğusun kurabiyelerim. Soğuduktan sonra servis tabağımın içine alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet, kurabiyelerim tamamen soğudu. Şimdi servis tabağımın içine alıyorum. Evet, hemen böyle tepsilerimi kaldırmak istiyorum. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Altı da üstü de gördüğünüz gibi eşit bir şekilde kızarmış. Hemen böyle yakından da göstereyim, bakar mısınız? İçi de göz göz bir kurabiye tarifi olmuş. Böyle içi yumuşacık, dışı kıyır kıyır. Aslında bu Tarsus'a ait bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Tarsus'ta çok yapıyorlar bunu ve Tarsus'un gerçekten de gözdesi bir kurabiye tarifi. Sadece benim yapmış olduğum tarifteki tek eksiği tahin. Tahine de başta açıkladım, sevmediğim için ben kullanmadım. Sizler seviyorsanız kullanabilirsiniz tahin. Tahinin dışında hiçbir eksiği yok kurabiye tarifimin. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarsus'un bu güzel kurabiye tarifini bunu da belirtmiş olayım. Hemen böyle bir de tadım yapmak istiyorum. Sizler için hakkınızı helal edin. Yani tek kelimeyle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel bir kurabiye tarifi olmuş. Yani bundan sonra favori kurabiye tariflerimin arasına girdi diyebilirim. Yani benden tam not aldı. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz ve çok hoşunuza gidecek bir kurabiye tarifi olacak. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle son dakikalarını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Ve hala kanalıma abone de değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.